Evet dostlar, herkese selamlar. Bugün Tracer 9 ile S1000 XR arasındaki farkları konuşacağız. Biliyorsunuz ben bundan önce Tracer 9 GT kullanıyordum. Bakalım ikisi arasında ne fark varmış. Şimdi genelde Tracer 9 GT ya da diğer paketlerini satıp değiştirmek isteyenler S1000 XR'a geçiyor. Bakalım ikisi arasında ne fark var? Değecek mi? Arada inanılmaz bir maliyet farkı var bu arada. Neredeyse 2 katı falan. Eski kasaları için söylüyorum. Yeni kasaları, bu Matrix farların geldiği Tracer 9 GT'ler oldukça pahalı. 1.200.000 lira civarında satılıyor. Hani o fiyata değer mi onu da konuşuruz. Ama öncelikle farklarıyla başlayalım. Öncelikle motor bloğu farkından başlayalım. Biliyorsunuz Tracer 9 GT CP3 motor bloğuna sahip Yamaha'nın. Oldukça sağlam, oldukça karakteristik bir motor. Çok da güzel sesi var. 3 silindirli. Düşük devirde çok iyi tork veriyordu o motor. Bu yüzden şehir içinde Tracer 9 GT'yi kullanması inanılmaz basitti. Sanki scooter gibiydi. Hiçbir zorluk çekmiyordun. Gayet güzel sesi vardı. Araçlar duyuyordu. Orijinal egzozuyla bile soldan arkadaşlar atlayabilir. Nice. Ne diyorduk? Şehir içinde oldukça pratik bir motordu. Düşük devirdeki tork dağılımı çok iyi olduğu için sanki bir scooter kullanır gibi kullanabiliyordun onu trafikte. 3 silindirliydi. Çok az titreşimi vardı. Quick Shifter alt üst olarak var. GT paketinden sonra Tracer 9'da. Quick Shifter'ı çok iyi çalışıyordu. Orada S1000 XR'la kıyaslarsak Tracer 9 üzülür. Çünkü ben E-Clutch'lı CBR 650R bile kullandım. Yani kendi kendine debriyaj çeken. Ben hayatımda S1000 XR gibi Quick Shifter'ı olan başka hiçbir motor görmedim. İnanılmaz iyi. İnanılmaz iyi. Yani motorun viteslerini dijital olarak atıyormuş gibi, mekanik olarak sanki bir şey değiştirmiyormuş gibi davranıyor. O kadar iyi. Sıfır sarsıntı. Anlamıyorsunuz bile vites geçti mi geçmedi mi. Şu an mesela vites düşürtüyorum. Sadece bir tık sesi yok. Bir böyle tık sesi demeyelim. O akışkan 4 silindir titreşiminde böyle bir tık diye bir boşluk oluşuyor ve vites geçmiş oluyor. İnanılmaz iyi. S1000 XR'a bakarsak S1000 XR'ın da biliyorsunuz S1000RR motor bloğuyla aynı motor bloğu var. Sadece yazılımsal olarak bazı değişiklikler yapılmış. Birazcık gücü kısılmış. Oldukça güzel 4 silindirli, yine karakteristik, yani kullandığınız zaman evet bu S1000 XR'ın ya da S1000RR'ın motor bloğunu ayırt edebileceğiniz kadar karakter gösteren bir motor bloğu. Hani titreşim yok mu derseniz titreşim var. Rahatsız ediyor mu derseniz bence rahatsız etmiyor. Hani o kadar öyle abartı bir titreşimi yok ama titreşim var. Çünkü 1000 cc 4 silindir, her silindir 250 cc hacminde. Yani her silindirde bir motor var, biliyorsunuz. Ben Honda CBR 250R'la başladım. O 250 cc tek silindirdi mesela. Ondan 4 tane var bacaklarınızın arasında ve çalışıyor. Ya ateş atıyor yani. Dolayısıyla birazcık titreşim olması makul. Yani bundan daha az titreşim isteyen arabaya binsin. Kız bu neyin kafası ayol? O kadar. Biraz faşist bir yorum oldu ama bundan daha az titreşim çok zor. Yani CBR 650R'da mesela çok daha düşük cc olmasına rağmen onda da titreşim vardı belli devir aralıklarında. Çok zor titreşimsiz motor bloğu bulmak. Aşağı yukarı sürüş destekleri iki motorun da aynı. Yamaha'da da, yani Tracer'da da alt yönlü IMU var. Bunda da öyle.
traction kontroller, işte virajda arka tekerin açılması, işte ön arka ABS'ler hepsi ikisinde de gayet var ve iyi çalışıyor. Orada tek nokta, ona birazdan değineceğiz. Yani yazılımsal farklar. Yamaha orada biraz sınıfta kalıyor. Sürüş destekleri ikisinde de çok güvende hissettiriyordu beni. Bu da öyle, o da öyle. Oldukça rahat ediyordum motorun üzerinde. Yani ben bir dalgınlıkta bulunursam, bir hata yaparsam motor bunu en azından böyle viraj kısmında falan engeller. Multimedya konusuna gelirsek, yani bendeki Tracer 9 GT 2023 modeldi. 24 trafiğe çıkışlıydı. Bu şnorkel tipli gösterge vardı onda. Dalgıç göstergesi derler ona. Dalgıç göstergesi vardı. Yeterli derecede bilgi veriyor mu? Veriyor ama şık mı, eğlenceli mi dersen sıfır eğlence. Yani sanki vergi dairesi memuruyla motor sürüyormuşsun gibi bilgi veriyor. Hani bu kardeşim, sıcaklık bu. İşte şu ayardasın, hızın bu, devirin bu. Al bunu, bu bilgiyi ne yaparsan yap diyor sana. Hani şimdi şeyde gelirsek, mesela şu an değiştireyim. BMW'nin zaten çok efsane olmuş bir göstergesi var. Sadece bu gösterge için bile motor alınır. Şimdi az önce bir devir saatimiz vardı. Şimdi sport devir saatine geldik. Bize yatma açılarını falan gösteriyor. Daha sonra bunu da detaylı incelediğimiz, detaylı tüm ayarlarını gösterdiğimiz bir video yaparım. Şimdi yan tarafa geçiyorum. Lap time'la beraber, tur zamanıyla beraber bir devir saati geldi. Bir yan tarafa daha geçiyorum. Pist kullanımı için açıların olduğu, sadece devir saatinin olduğu, hızın çok da önemli olmadığı, sol üst tarafa atıldığı bir devir saati geliyor. Şimdi kaç oldu? Toplam 1, 2, 3, yukarı çıktık. 4 tane ayrı gösterge var. Eğlenceli mi? Eğlenceli. Değişiklik yapmak istediğiniz zaman hoşunuza gidiyor. Motordan sıkıldığınız zaman biraz da şu göstergeyle süreyim diyorsunuz falan. Multimedya tarafında ve dijital tarafta kesinlikle S1000XR çok önde. Konfora gelirsek, bendeki Trazer'ın amortisörleri elektronikti. Ön arka yarı otomatik amortisör vardı. 2 ayarı vardı. Bir soft, bir hard olarak. Hani bir sert, bir yumuşak olarak, ama yani Trazer'da yumuşağı da alsan sert, serte de alsan sert. Trazer yumuşamıyor. Yani bakın şimdi şu motorun yaylanmasına bakın. Öyle çok ağır bir adam da değilim yani. 75 kilo falanım. Şu an durduğum için mesela motor diyor ki amortisörleri iyice yumuşatayım, ayağını yere rahat bas. Şu an sert olmanı gerektiren bir durum yok diyor. Yani BMW'de yaptığınız ayarları bir sonucu etkiliyor. Yamaha'da bu çok fazla hissedilir derecede etkilemiyordu. Mesela orada ekranda görmesen Yamaha'da anlamazsın. Sertte misin, yumuşakta mısın, hangi ayardasın onu anlamaz. BMW'de çok net bu sürücüye geri bildirim olarak geldiği için direkt anlıyorsun. Ha, ben şu an bu ayarda bırakmışım bunu diye. Ses olarak tabii 4 silindirin sesine ülkece aşığız biliyorsunuz. Ayrıca bendeki 1000XR'da M Sport paketi var. Yani Acropo 3 egzoz var. Yani ses çok değişmiyor orijinaline göre ama biraz hem egzoz hafifliyor, motor hafifliyor, hem de biraz böyle patırdama çatırdama falan var vites düşürürken. O çok hoşuma gidiyor. Sesi diğer motorunda çok güzeldi. Yani Yamaha haksızlık edemem bu konuda. Bir örnek olarak dursun burada. Yani konuyu bağlamak gerekirse, bilmiyorum, çok böyle gelişigüzel çektim bu videoyu. Yani Tracer 9 GT'den ya da Tracer 9'un yeni kasalarından mesela çok daha elektronik olarak falan, dijital anlamda çok daha şık görünen bir motor. Göstergesi falan her şey değişik. Matrix farları falan var. Hani o motordan bu motora geçmek şart mı, lazım mı derseniz tartışılır. Yani arada çok büyük bir fiyat farkı var, maliyet farkı var ama hani gelelim BMW'nin iyi olduğu yanlarına. Bir kere iki motor arasında inanılmaz bir premium hissiyat farkı var. Bu çok net hissediliyor BMW'de.
Sabah video yarım kalmış. Kaldığımız yerden buradan devam edeceğim. S1000XR'ın iyi özelliklerinden bahsetmem gerekiyor. Ama burada S1000XR'ı bir tanıtım gibi yapmayacağım. Çünkü zaten bir inceleme, detaylı bir inceleme videosu çekeceğiz. Trazer 9'dan iyi olan özelliklerini sayayım ben bir kullanıcı deneyimi olarak. Öncelikle ilk başa ben frenleri koyarım. Frenler ciddi manada çok iyi. Yani zaten premium klasmanında bile iyiyken S1000XR'ın ön frenindeki hissizlik beni biraz rahatsız ediyordu. Bunun hissiyatı çok güzel, çok erken ısırıyor freni. Zaten biliyorsunuz Brembo var fren olarak önde. Arkada da BMW'nin kendi frenleri var. İkisi de oldukça yeterli. Ön fren zaten şov yapıyor. İnanılmaz bir fren performansı var. Yani bazen normalde biliyorsunuz motorculuğun %99'u kaçmaktır. Yani ama polisten kaçmak değil. Yani önünüzde bir engel olduğu zaman durmayı denemek yerine çoğu zaman kaçacak bir rota bulup oraya doğru fren yapmak sizin için daha avantajlıdır ama bu motorda insan her ihtimalde durmayı deniyor ve duruyor da. Yani duruyor, motor duruyor. Gittiği kadar duruyor. Hatta bence gittiğinden daha fazla duruyor. Onun dışında dijital özellikleri daha önce bahsettiğim gibi işte ekrandı falandı filandı oyuncakları çok zevkli. Beygir ve tork çok iyi. Trazer'a göre daha yüksek devirde alıyor bu gücü ama alıyor. Yani çok tatmin edici bir torku. İkinci bahsedeceğim iyi özelliği yani bu dijital ekranı işte premium kalitesi olur. En önemli özelliklerinden biri bence yetkili servisi. Yani şöyle ben biliyorsunuz insanların bu motordan uzak durmasının sebepleri yani böyle BMW, Ducati gibi motorlardan uzak durmasının en büyük sebeplerinden biri servislerinin pahalı olması ama artık Honda'nın ve Yamaha tarafının yani Japon tarafının da onlardan aşağı kalır bir yanı kalmadı. Tabii ki bunlar hala daha yüksek. Ama karşılığında aldığınız hizmetin de belli bir kalitesi var. Hani Corlas Ducati'de ne kadar var onu bilmiyorum. Genelde kötü yorumlar okuyorum o konuda ama BMW tarafında oldukça olumlu müşteri deneyimleri var. Buna bağlı olarak da ücreti biraz daha yüksek ama garantisi her yerde geçiyor. İşte yol yardımı yolda dışarıda da geçiyor. Yurt dışında da geçiyor. Yani BMW size diyor ki motoru al istersen Avrupa gezisine çık ben sana orada da destek olurum. Oradaki BMW de benim vereceğim hizmeti sana verecek diyor. Dördüncüsü sportiflik. Şimdi burada bir parantez açmak lazım. Yani sizin motordan beklediğiniz ne olduğu bu iki motor arasında karar vermenizdeki en büyük kriter. Çünkü bu iki motorda spor touring olarak geçmesine rağmen BMW bunun spor tarafında Trazer daha touring ağırlıklı diye yorum yapabilirim. İkisini de kullanmış biri olarak. BMW'nin görünüşü de daha spor, duruşu da daha spor. Üzerinde sizin oturma şekliniz de daha spor. Performansı da daha spor. Ama Trazer'la çok daha iyi uzun yol gidilir. Kendi orijinal selesi hariç. Kendi orijinal selesi birazcık sert ama konfor seli alırsanız uzun yol konforu kesinlikle S1000XR'dan daha güzel. Oturuş pozisyonundan tutun, rüzgar almamasından tutun. Kendi orijinal camı bile oldukça yeterli şekilde rüzgar almıyor. Ama normalde mesela bu motor küçücük bir camla geliyor. Özellikle bu M Sport olan paketi daha performansla dayalı olduğu için. Resmen naked motor sürüyormuşsunuz gibi yani hiç neredeyse cam yok. Ben şimdi Wunderlich'in bir camını aldım. Bu bayağı bir kesti rüzgarı ama yine de hala Trazer'dan daha fazla rüzgar alıyor mu derseniz alıyor. Yani özet geçmek gerekirse ben racing sürmek istiyorum. Geçmişimde hep racing tecrübem var ama artık belim ağrıyor, sırtım ağrıyor, omuzlarım ağrıyor. Daha uzun yol gitmek istiyorum. Arkadaşlarımla mangala gitmek istiyorum. Uzun yolda işte gidip kahvaltı yapmak istiyorum derseniz gerçekten bir S1000 arar, bir CBR Honda 1000 arar performansını verip daha uzun bacaklı, daha yüksekte, daha büyük camlı, belki çanta takabileceğiniz, uzun yola gidebileceğiniz premium segmentte yani tüm testler motoru gibi bir şey olmuş bu. İçinde her şeyden iyi derecede var. Yani her şeyden biraz var demiyorum. Yani benim yarış motoru takıntım yok. Ben çok iyi motora binmek istiyorum dediğiniz zaman çok iyi durmak istiyorum dediğiniz zaman, çok iyi gazlamak istiyorum dediğiniz zaman kendinizi
Borusan'ın kapısında S1000 XR siparişi verirken bulabilirsiniz. Ben motoru çok sevdim. Uzun sürede satmayı düşünmüyorum. Allah kaza bela vermezse bununla devam etmek istiyorum. İhtiyacım olan her şeyi çok iyi karşılıyor. Yani ne olur bundan sonra olursa herkesin yaptığı gibi M1000 XR olur. Bana da gerek var mı? O da şüpheli. Gönül isterdi ki iki motoru da yan yana koyarak bir karşılaştırma çekelim ama S1000 XR almak istiyorsanız önce Trazer'ı satmak zorunda kalabiliyorsunuz Türkiye'de. O gittiği için onsuz bir video çektik. S1000 XR çok kıvrak bir motor. Ağır bir motor ama oldukça yetenekli. Durum böyle. Herkese iyi günler dilerim, keyifli sürüşler dilerim. İnşallah hayal eden, inşallah amaçlayan, inşallah bunun için çabalayan ve çaba gösteren herkes bir gün bu motoru alıp bu patlamaları kendi de duyar. Lütfen videoyu beğendiyseniz takip etmeyi, videoyu beğenmeyi unutmayın. Videonun sonunda sizi S1000 XR'la baş başa bırakayım. O yarasa kafa CF Moto.